Her gün aklımızdan geçen sessiz sayısız düşünce vardır. Ama hepsi sona erdiğinde zihnimizi kaplayan kesin bir his var. Ölüm son demektir. Peki bu gerçekten kaçınılmaz bir gerçek mi? Son yıllarda bazı fizikçiler öyle tuhaf bir fikir öne sürdü ki bizi ölümün nihai son bulduğuna inandıran her şeyi sorgulatıyor. Düşünün, eğer evrenimiz gerçekten sonsuz ise, yani sadece bir anlık rastlantı, geçmişte yaşamış bir kişinin tam beyin yapısını tekrar bir araya getirebilir mi? Bu sorunun cevabını ararken bildiğimiz gerçekleri sorgulamaya başlayacaksınız. Önce en yaygın inanışa bakalım. Ölümden sonra beyin tamamen kapanır. Bu neredeyse çoğu kişinin varsayımıdır. Ancak kuantum dünyasında işler alıştığımızdan çok daha farklıdır. Kuantum teorisine göre boş görünen uzay aslında son derece enerjik bir ortamdır. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi uyarınca enerjide küçük dalgalanmalar olması mümkündür. Bu sayede kuantum vakumu dediğimiz boşlukta bile anlık olarak parçacık antiparçacık çiftleri ortaya çıkar ve yok olur. Casimir deneyi gibi ölçümlerle bu durum kanıtlanmıştır. Peki tüm bu fiziksel mucizelerin bir beyinle ne ilgisi var? İşte mesele tam da burada. Tüm olgular bir araya geldiğinde beynimizin tamamen tesadüfen yeniden oluşması teorik olarak mümkün hale gelebiliyor. Biraz sayılarla düşünelim. Ortalama bir insan beynindeki nöron sayısı yaklaşık 86 milyar civarındadır. Her nöron ortalama 10.000 bağlantıya sahiptir. Yani beyin inanılmaz karmaşık bir bilgi ağıdır. Bu ağdaki her bağlantı hatıra ve bilgiyi saklar. Eğer beynimizdeki bu ağın tam bir kopyasını çıkarmak isteseydik, demek ki tüm atomik ve moleküler düzeni birebir eşlemek zorunda kalırdık. Peki bu düzen tesadüfen yeniden oluşabilir mi? Bazı kabaca hesaplamalara göre bunun olasılığı akıl almayacak kadar küçüktür. Olasılık öyle bir sayıyla ifade ediliyor ki, örneğin 10 üzeri eksi 10 üzeri 50 gibi akıl dışı bir düşük ihtimal ortaya çıkıyor. Yani rastlantı derecesinde bir rastlantı neticesinde yüz milyarlarca atomun tam olarak aynı şekilde bir araya gelmesi şu an için imkansız görünüyor. Ancak evrenin genişliği ve ömrü bu ihtimalleri yeniden düşünmemize neden oluyor. Evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yaşında ve saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla genişliyor. Gözlemlerimize göre bu genişleme sürekli devam edecek gibi görünüyor. Bazı kozmolojik modellere göre evren geometrik olarak düzdür veya hafifçe açıktır. Yani evren sonsuza kadar genişleyecek demektir. Eğer evren gerçekten sonsuz uzunsa ve zamanı da gerçekten sonsuz ise, o halde milyarlarca yılın sonunda olağanüstü nadir olaylar bile imkansızlıktan çıkıyor. İnanılması zor ama düşünün. Rastgele kuantum olayları çok nadir de olsa çok karmaşık düzenler oluşturabilir. Uzaya baktığımızda bizim modellerimize göre yıldızlar, galaksiler bile rastlantıyla ortaya çıktığına göre neden bizden bir başkası ortaya çıkmasın diye soruyor insan kendine. Bu arada teorik fiziğin en çılgın fikirlerinden biri Boltzmann beyni kavramıdır. Ludwig Boltzmann, evrenin istatistiksel termodinamiğine bakarken şöyle bir düşünce atmıştı ortaya. Eğer evren çok çok uzun bir süre sonunda termodinamik dengeye ulaşırsa, nadiren de olsa tamamen rastlantısal olarak düzenli yapılar ortaya çıkabilir. Mesela tüm anılarımızı ve kimyasal düzenini eksiksiz taşıyan bir beyin sadece bir anlık enerji dalgalanmasıyla bir anda var olabilir. Tabii ki bu çok çok küçük bir ihtimal. Hesaplayanlar böyle bir beynin oluşma olasılığını 10 üzeri eksi 10 üzeri 50 gibi astronomik derecede küçük bir sayı buluyorlar. Ama unutmamalıyız ki sıfır olmadığı sürece teoriye göre ihtimal var demektir. Şimdi şu noktaya geliyoruz. Bu fikirler kulağa tamamıyla bilim kurgu gibi geliyor. Saygın bilimsel makalelerde de geçiyor. Elimizde böylesine sıra dışı bir beyin oluşumunu deneyecek bir laboratuvar ortamı yok. Bu yüzden tamamen düşünce deneyi. Modern kozmologların çoğu ise oldukça şüpheli yaklaşıyor bu fikre. Çünkü evrenin geleceğine dair en kabul gören görüş, entropinin gitgide artacağı yönünde. Termodinamiğin ikinci yasasına göre evren zamanla kaosa ve dengeye yaklaşır. Bu süreçte sistemler düzensiz hale gelir. Sıcaklık eşitlenir, enerji yayılır. Bu demek oluyor ki gelecekte çok uzun sürede evren termal ölüm denilen bir duruma ulaşabilir. Evren öyle bir hale gelir ki içindeki her şey neredeyse sonsuz küçük bir enerjiyle döner, düzenli canlılık oluşumuna izin vermez. Kara deliklerin buharlaşması veya uzayın soğuması gibi öngörülen süreçler rastlantısal karmaşık yapıların ortaya çıkmasını bir hayli zorlaştırır. Ama yine de teoriye göre hiçbir ihtimal tam olarak sıfır değildir.
Gerçekten tamamen imkansız demeden önce şöyle düşünelim. Boşluğun en temel hali bile bir ucuz boşluk değil. Kuantum kuramı der ki sıradan akıllara imkansız gibi gelen bu düzen bizim modelimize göre rastlantı ile belirebilir. Evrendeki tüm parçacıklar o kadar bol, o kadar şiddetli bir sayıda etkileşim yaşıyorlar ki mantıksal olarak her şey her an mümkündür. Hani kuantum atlaması gibi hiçbir dış güç olmadan bir anda bir yapı çıkabilir. Bu yapı bir elektromanyetik dalga olabilir, bir kara delik olabilir veya bir beyin de olabilir. Evrende her şeyin bir örneği vardır derler. Belki de kendimizin de birden çok örneği vardır. Tüm bu akıl almaz olasılıklara rağmen bir gerçek daha var ki anlatmadan geçmeyelim. Bilim sırlar ve soru işaretleriyle ilerler. Her ne kadar şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ölümden sonra zihnin yeniden canlanmasına dair pratik bir kanıt yok. Ama bilimsel bakış açısı hiçbir şeyi sonsuz kesinlikle reddetmez. Şimdiye kadar yaptığımız astronomik ve deneysel gözlemler hayatın sırrını çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Bu yüzden ısrarcı soruları sordukça yeni anlayışlar kapısını aralayacağız. Şimdi bir an için şu düşünceyi kendinize sorun. Eğer sonsuz bir evrende bir gün aynınızın tıpatıp sizin olan versiyonunun ortaya çıkması gereken, bu durumda siz tekrar var olur muydunuz? Örneğin öldükten sonra tekrar aynı koşullarda var olabilir misiniz? Kuantum fiziği bu soruları ciddiye alıyor. Klasik bakış açısıyla söyleseniz ya şu anki başka bir yerde yeniden var olsam o hala ben mi diye düşünmek pek anlamlı gelmez. Ama bir fizikçi açısından bakarsak eğer her atomunuz aynıysa ve her anınız aynıysa bu teoriye göre aynı kişi sayılırsınız. Bu da bizi inanılmaz derecede rahatsız edici bir soruya götürüyor. Gerçek benlik ve kimlik kavramımız ne anlama geliyor? Siz olduğunuzu düşündüğünüz o şey tam olarak ne? Sorular sorup düşündükçe öğreniriz. Bu videoyu şu soruyla bitirmek istiyorum. Sonsuz bir evrende aynınızın yeniden ortaya çıkması mümkünse gerçek bir benlik ve kimlik kavramından söz edebilir miyiz? Bu soruların cevabını hep birlikte vermeye çalışalım. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.